Semih tabletçiyiz bugün. Ekranlarını silip öyle başladık keşke. Abi bunun ekranları içinden ya. Silinmiyor. Tamam. Semih bugünkü konumuz neler? Bugünkü konumuz eskilerden tabletimiz var 2 adet. İkisini de çok eskiden almıştık. İkisi de eskiden bit pazarından aldığımız tabletlerden. Evet, üstünde iPad'lerden aslında. Tablet demek hakaret olabilir. iPad 2. Ocak 2019'da Fatih'ten almışız. Ama bu çalışmıyor. Sıkıntı şu, bunda hiçbir çalışma ibaresi yok. Bunu daha önceden ben denedim. Bu da 10. ay 19'da almışız, 2019'da. SK yazmış, Eskişehir'den almışız. Bit pazarı. Önemli olan bu. Buna benim bakmaya hiç fırsatım olmamıştı. Canlanıp canlanmayacağına bakacağız. Ben bunu biraz şarj ettim. Şu an belli belirsiz geliyor. Ekranda çok az bir görüntü var. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamir Et kanalına hoş geldiniz, ben Semih. Şimdi benim düşüncem, eğer bunun ekranı sağlamsa buna aktarıp buna bir tane üstüne cam takmak. Diğerinin ekranında problem olduğunu düşünüyorsun o zaman. İşte ışık gelmiyor çünkü. Belli belirsiz orada bir cisimler, bir şeyler görünüyor. Şimdi şöyle yapalım. Şunu buradan alayım. Ana mankenimiz bu. Evet. Ya bunlar çok değerli tabletler değil, yani çok pahalı değiller. Uygun fiyatlı tabletler. Bilmiyorum ne kadara satılıyordur şu anda. iPad'lerin sıfırları şu an 2500 civarı iPad başlıyor. 2 bu. Bu artık üretilmiyor. İkinci ellerine bakalım piyasası ne kadarmış. Ekranları çok pahalı diye biliyorum, değil mi Semih? Bunun ekranı 300 liranın üstündedir. Ki bizim amacımız şu. Bu ikisini de biz bit pazarından aldık. Rakamlarını hatırlamıyorum. Ya 50'şer liraydı ya 20'şer liraydı diye hatırlıyorum. Zaten bakın, bu ekran bakım görmüş. Burada normalde siyah bir koruma filmi olması lazım. O filmi çıkartmışlar. Sokete bakarsanız çok kötü oksitlenmiş. Temizlemeyi deneyeceğim. Sahibinden.com'a girdiğimde iPad'lerin fiyatları, ikinci el iPad 2 aynısı bunların. 750 lira, 700 lira, 500 lira, 550 lira, 625 lira, 1000 lira. Taktım. Yine gelmedi görüntü. Hala pahalı fiyatları. Ama ne derece uygulama açar bilmiyorum. Çok kötü. Zaten sıvı temas olmuş bence. Bakın şurada lekelerden de ve yapış yapış. Ellerim yapış yapış oldu. Bak şuralar falan yapış yapış. Bu da bizim diğer tabletimiz. Bunu zaten alalı çok oluyor. Yaklaşık 2 yıl oldu. Ya 10 liraya mı 20 liraya mı ne almışızdır bunu zaten. Fatih'ten almışız. Muhtemelen çok büyük bir para vermemişizdir. Bak, bunun dokunmatiği bile kop. Ya bunu işte elimizde bu tableti tutuyorum ben. Yedek malzemesini kullanırız düşüncesiyle. İşte bataryaları var. İşte kasası var, iyi kötü kullanabileceğimiz. Şunu bir şuraya bir takalım. Bak. Gördün mü? Hı hı. Bak. Işık geldi. Pembeleşti. Şimdi bunun tabi bataryası tümleşik olduğu için bunu açıp kapatamayacağız. Şöyle bir yöntem yapacağım. On tuşuyla on off tuşuna basarak reset yapmaya çalışıyorum. İnşallah olur. Resetledim, cihaz başa döndü. Başa dönünce ışık geldi. Çünkü açık olarak taktığımız için. Şimdi bu tabletler bir tanesi 50 liraya almış, bir tanesi 10 liraya 20 liraya almış. Ekranını satın almaya kalksaydık 300 liraydı. Ne yaptık biz şimdi? Bedavaya yakın bir paraya tablet oluşturduk. Çalışırsa. Baktığımda da internette 500 lira ile 1000 lira arasında satılıyor ikinci elleri. Zaten bunun sıfırı yenisi yok. Hiç yoksa 500 lirası var şu an. İnşallah bir de iCloud çıkmaz. iCloud da çıkmazsa tabii. Genelde şöyle oluyor. Eski cihazlar için konuşuyorum. Bu yılki cihazları insanlar genelde iCloud açmadan kullanıyorlar. Evet, çünkü öyleydi. iCloud şöyle bir durum var. Bilenler bilir. iPhone 4'ten önce iCloud çok yoktu. Yani iTunes'ten bir şey indirmek istediğinizde iCloud'a ihtiyacınız yoktu. Sadece bir tane Apple'a bir hesap açtırmanız yetiyordu. Sonradan iCloud'a bağlarsanız iCloud istiyordu. Belki de bunu açmamışlardır. Deneyeceğiz şansımızı. Tuşta da bir şey var herhalde. Evet, biraz sert basmak gerekiyor. Dokunmatik kullanılmaz. Bir ayarlara girelim. Gerçekten düşündüğüm gibi mi? Zaten bunda şimdi en yukarıda çıkmayacak. Şurada bakın iCloud. iCloud yok. Dediğim hiç girilmemiş. iTunes'e girelim. Dediğim gibi mi yapmışlar Apple Store? Apple Store'a girildiyse devam eder indirmeye zaten. Sıkıntı yok. Metotmail.com. Bir tane cep telefoncu almış. Cep telefoncu koymuş adına. Dediğimiz gibi gerçekten iCloud yokmuş. Şimdi bundan çıkış yapamayacağız. Şuradan home tuşuna basalım. O zaman buna bir dokunmatik takıp deneyelim. Bir dokunmatik masrafımız olacak. Sorusu çalışırsa. iPad 2 dokunmatik. Genelde iPad'in dokunmatikleri birkaç seri birbirine uyar. Bu şekilde home tuşu da var üstünde. Şimdi burada herkes yorum atar. Niye elektriği kesmeden yapıyorsun falan diye. Elektriği kesmem için anakartı sökmem lazım falan filan. Yani öyle de zaten 40 lira 50 liralık aletler. Yani bozulsa ne olacak şu esnada? Bunu yapacağız ya. Diğer hurdayı da hediye mi etsek? Onu da alan mı yapsın? Hediye edeceğimiz kişi. Olur. Belki de o çalışıyordu. Yani onu ben bu ekrana belki... bir kere görüntü aldım ama yanlış hatırlamıyorsam ya bu tabletlerden bayağı var bizde. 4-5 tane var aynı bu modelden. Bir tanesinde iCloud vardı. Belki o iCloud olandır. Belki de. Ama iCloud olsa bile iTunes açıldıysa marketten bir şey indirebilir hala. Yok, iCloud şeyde kaldıysa ana sayfada. Yazıda kaldıysa ana sayfada doğru dediğim gibi.
Şöyle bir kenarları. Bu daha önceden birkaç kere revizyon olmuş. Bakın şuralar yamulmuş. Evet. Buraları hep kırıp düzeltmişler, kesip. Alüminyum olduğu için oralar çok kolay yamuluyor iPad'lerde. Önemli değil o çok da. Ya internette hızlı gayet, hani şu anki Çin malı tabletlerden hızlı. Bakalım. Eski bir tablet olmasına Ekran rağmen parlaklığı da tamam. masrafa değecek bir tablet. Orijinal. 10 tuşuna bakalım. Ama gel gelelim biz çok masraf etmiyoruz. Bir dokunmatik masrafımız var şu ana kadar. iPad bir başka ya. Şu görüntüsü bile. Evet. Akışkanlığı Bir bile kamerayı farklı. açayım. Ön kamera çalışıyor. Bu da biraz buğulu. Arka kamera Burada neden? çarşafladı. Arka kamera çalışmıyor çünkü. Bit pazarlarına gidiyorsanız arkadaşlar bu tür aletler, cihazlar bulabilirsiniz. Eskiden daha fazla oluyordu. Pandemiden sonra biz de bulamamaya başladık. Çünkü zaten bizim bulunduğumuz ilde bit pazarı kapalı şu an. Çalışmıyor. İstanbul, Bursa gibi yerlerde açıkmış hala. Yakınsa hani pandemi kurallarına dikkat ederek, insanlara pek yaklaşmayarak 3-4 tane maske üst üste takarak gidin bir bakın. Biraz zor oluyor ama biz bir kere Bursa'ya gittik. Ha, Bursa'ya gittiğimiz hiç konforlu olmuyor. O kadar maskeyle falan, bir de insanlardan uzak durarak alışveriş yapmak zor tabi. Risk biraz tabi. İnternetten bakın. Biz öyle yapıyoruz şu an. İnternetten bakıyoruz. Ya da kuzen İstanbul'da yaşıyor. O bir şeyler bulup gönderiyor bize. Ya da depodan, oradan buradan buluyoruz cihazları. Niye buraları söktüm? Şundan dolayı açıklayayım. Arka kameraya giden film. Buralar yapış yapış bir şey dökülmüş sanırım. Bir bakmak istedim. Kameranın bence çok önemi yok ya. Bunda kaç kişi kamera kullanır tablette? Hadi ön kamera Hadi bazı. bir bakayım dedim. Yani. Belki yani toplantı olaylarında kullanılıyor da iPad 2 zaten uygulamaları indiremez. Evet. Versiyonu yetmez. Anca bunda bir şeye girecekseniz tarayıcıdan girebilirsiniz. YouTube falan da desteklemiyordur muhtemelen. O da tarayıcıdan girilecek. Kanalda arkadaşlar haftada 3 gün video oluyor. Bazı arkadaşlar yorumlara uzun zamandır video atmıyorsun gibi falan filan bir şeyler yazmışlar. Hani sanırım bazı kişilerin bildirimleri ya açık değil ya da açıksa da bir arıza var. Onlardan ricam, göremiyorlarsa, bildirimler gelmiyorsa bildirimleri zili tıklayıp tümünü seçsinler ki aktif hale gelsin. Evet, bazen ana sayfaya düşmüyor olabiliyor. Özellikle çok kanala abone olan arkadaşların YouTube her kanalın bildirimini göndermeyebilir. 200 tane kanala aboneysen hepsinin bildirimi gelmeyecektir. Bir aklınızda olsun. Geldi elma. Ha, geldi mi? Yapış yapış olmuş. Bu tuşta ondan mı iyi basmıyor? Ya da o Artık- flex'te mi bir durum? Muhtemelen su değil. Su olsa kurur giderdi, oksit yapardı. Artık içine şekerli bir şey mi döküldü? Kola mı döküldü? Ya bu şey de olabiliyor. Mesela bunlar şimdi bit pazarında atılıyor. Adam bunu çuvallara dolduruyor. Yani kim bilir ne aktı içine. Kamyona atıyor açık. Doğru. Arkası açık. Kasalarda oluyor bunlar. Plastik Yağmur, kasalarda. çamur, kar, rüzgar. Öyle bir şey de olabilir. Ama yapış yapış olmaz su olsa. Başka Yok bir bu madde. su değil. Bu Yağ başka gibi bir şey. şeker gibi bir madde, yani şekerli bir şey. Kola olabilir. iPad yapmamızın bir tane sebebi de şu. Yorumlara yazmışsınız. Tablet gibi şeylerin de tahminini görmek istiyorsunuz. Uzun zamandır da tablet yapmıyorduk. Bu kanala koymuyorduk. O yüzden bu seferlik böyle olsun dedik. Arkadaşlar kamera off. Uğraşmaya değmez bence. Diğerinin İşçiliği var. kamerasını takalım diyeceğim ama diğerinde kamera yok. Ya bu tablette zaten muhtemelen satmayız. Bir arkadaşımıza hediye ederiz. Ha, o da olabilir. EBA için çok soran oluyor bize bunu çünkü. EBA'ya girer. Tarayıcısı çünkü güzel çalışıyor. Hızlı interneti bunların. Wi-Fi üstünden her yere bağlanabilir. Şimdi bunu ben toplamadan önce şöyle bir durumumuz var. Ben bunu iyice şu kenarlarına bakmak istiyorum. Bir sıkıntı çıkmasın. Şimdi istersek bunu B7000 ile yapıştırabiliriz. Ama ben her zamanki gibi B7000 kullanmayacağım. Kendi üzerinde Bunda bantları var. O var ama o çok sağlıklı olmuyor. Ben yine de kendi çift taraflı bantımı yapmak istiyorum. Bunda E7000, E8000, T7000 kullanmıyoruz. Daha sonra açma ihtimali olabiliyor. Üstten açılıyor bunlar. Kapsül kasa. E8000 ile zorlanılabilir. Ayrıca şöyle bir şey var. Etrafına akma ihtimali çok yüksek. Çünkü çok fazla E8000 kullanılacak. Akışkan donana kadar sağa sola akabilir değil mi Semih? Ondan bir de yani ben kendim sökecek olsam bir dahakine sorun yok ama kimin sökeceğini Yani bilmiyorum. şimdi hediye edeceğiz bir arkadaşımıza. Belki başka bir problemi çıkacak. İleride bataryasını değiştirmesi gerekecek. Söken kişi yanlışlıkla bilmeden ekranı kırabilir. Fazla ısıtmadan sökmeye kalkar. Araya dış kart gibi bir şey koyar. Penayla açarken kırabilir dokunmatiğini. Bazı arkadaşlar şey de soruyor, onu da söyleyeyim. Üstünde çift taraflı bant olmasına rağmen niye tekrardan yapıyorsunuz diyor. Ben daha iyi olması açısından yapıyorum. Çünkü üstündeki çift taraflı Şimdi bant bu da iyidir ama. yan sanayi bir dokunmatik. Genelde hani bazılarında kötü çıkıyor. Bantları iyi olmuyor. 3M kullanmıyorlar. Evet. İyi bir marka bant kullandıkları zaman tabii ki iyi yapışıyor fakat bizim kullandığımız kaliteli bir bant. İşi şansa bırakmak istemiyorum.
Bir daha uğraşmaya gerek yok. Yani yaptığın iş dört dörtlük olacak. Yani her zaman bahsediyorum. Ekipman ve malzemelerin iyiyse işin de iyi olur arkadaşlar. Böyle. Bulamıyorum edemiyorum da diye soracak olanlar oluyor bazen. Hani ben linklerini bırakırım kullandığımız. Zaten çok fazla bir şey kullanmıyoruz burada. Bir bant kullanıyoruz. Şimdi şunları, şuradaki bantları en son çıkartılacak ama şunu önce çıkartıyorum. Nedenini birazdan söyleyeceğim size. Bunu böyle kıvırmakta bir zarar yok. Zaten Flex'in yapısı öyle. Filmin yapısı bu şekilde. Burada tamamen beyaz çizgiye gelene kadar takmanız lazım. Eğer takmazsanız dokunmatik çalışmayacaktır. Bir dönem platin üyeleri de çok tablet verdik. iPad de çok verdik. Samsung ya da Android tabletler de verdik. Yine elimizde halihazırda çok tablet var. Bunları bu şekilde da verebiliriz eğer talep ediyorlarsa. hafta içi bir günde tablet yaparız hani Olur. isteyen olursa. Ya da 2 liste yayınlarız. Bir tablet olur, bir cihaz olur. İsteyen tablet, isteyen cihaz seçer. Emektar tornavidan. Aynen. Bugün onunla söküyorsun. Wovstick'leri ne yaptın? Wars'lar duruyor. Ben bunda niye yapıyorum? Emektar cihaz, emektar tornavida Aynen. yapılır. Ya bu tornavida da bu tabletten eskidir. Tamam hadi. Wars'la da sıkalım. Instagram'ı eklemeyi unutmayın. Hikayelerde çeşitli malzemeler kullanıyoruz yani. Onların indirimli kodları, linkleri oluyor bazen. Banggood tarafından ya da farklı firmalar tarafından tanımlanıyor. Onları da sizle paylaşıyorum. Tornavida filan 230 liraya düştü geçen hafta. İndirim kodunu paylaştım. 350 lira civarı normalde. Sıcak hava makineleri öyle indirime düştü. Şimdi bu ekran bit pazarında dolaştığı için biraz kirli. Şöyle güzelce sileyim. Ekran da ikinci el taktık. Öbür iPad'den Tabii taktık. ötekinden çıkma bu da. Sıfır değil. Normalde 300 lira maliyeti var. 50 lira falan bu ekran. Hiç gerek yok. Dokunmatiğe bir işte 80 lira ödedik. 80 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakarım yine de. 80 değilmiş, 60'mış. 60 lira. Ya maliyeti aslında şöyle şimdi. 100 lira. 50 liraya bu tableti aldığımızı varsayarsak. Diğer tablette 20 lira mı emin değilim. 70. 60 lira da bu. 130 lira. Tamam. Öteki tablet sonuçta bizim elimizde. Onu Yani da doğru. bir malzemesini kullansan. Doğru tabii. Onun da malzemesini kullanabiliriz halihazırda. Flex'i alıyordun geliyordun valla. Unuttum. Hep orayı unutuyorum. Video çekmiyor olsak sorun değil de video çekerken işte biraz dikkat etmeye İşte herkes çalışıyorum. hata yapabiliyor. İşte dikkat etmeye çalışıyorum. Konuşurken dikkat ediyoruz. Hem bu işi yaparken normalde olsa belki orada başka bir şey derdik. Yine arkadaşlar hani görmek istediğiniz farklı tamirler varsa yoruma yazmayı unutmayın. Mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz istediğiniz tamirleri. Bir de mesela bazı arkadaşlar daha yüksek model cihazlar da talep ediyor ama daha yüksek model cihazları bit pazarında veya Ya biz genelde hurda aldığımız için burada bulamıyoruz arkadaşlar. hani abonelerimize yapıyoruz bir. O da gümüş abone olup- Buradan ne bulursak o. Abonelerimizden de çok fazla üst segment gelmedi. iPhone X falan geldi. Geliyor da istemiyor. Yapma diyor video. Bazıları da 11 falan geldi ama yapma dedi video. İstemedi. Yani herkes istemiyor. Bazen de bizim programımızla uymuyor. Burada dikkat edilmesi gereken hepsini söktük. Orayı başta sökmemin nedeni bunun altında kalacaktı. Şurada bir toz kaldı şu ekranın içinde. Bu leke olmuş, Leke çıkmıyor. mi? Şunu tutar mısın? Çıkmıyor. Artık yani öyle bir lekeler var ki toz yok. Leke olmuş hep ekranın üstü. Bir dakika. Şimdi burada dikkat edelim. Şurada zaten kameranın bir demiri olacak. Onu oturması gerekiyor yerine. Oturdu. Orada çok hata yapılıyor. Evet. Dokunmatiği Şu çıtaları çatlatıyorlar. güzelce oturtalım. Çok bastırmıyorum. Çünkü tam otursun istiyorum her yere. Gayet güzel oturdu. Bu özel bir hediye olacak arkadaşlar. Aklımda birkaç arkadaş var. Onlarla ben görüşürüm. O şekilde hani geçen de yaptık Burada ya. da bir naylon var. Şimdi zaten bunda bant yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Neden banta gerek yok söyleyeyim. Zaten çift taraflı bant hemen tutar. Yani herhangi bir donma Aynen. gibi bir şey yok. Şöyle üstünden bir bez yardımıyla geçin. Bakalım bir. En son iyi gayet aslında. Şarjı da %100 hala kaç dakikadır. Bayağı içine bir baksana bayağı dur bir girelim mi YouTube'a deneyelim mi? Bir dene bakalım. İlk önce bir Benim bir Wi-Fi'ye tane iPad bağlayalım. minim var ya bayağı eski. 6 aydan beri falan kullanmıyordum ben onu. Geçen elime aldım hala şarj var. Bir Wi-Fi'mize bağlayalım. İngilizce mi kullanıyorlar? He, tamam. Bazı yerleri İngilizce cihazın. Wi-Fi'ye bağlandı mı? Ha, bağlanmış şurada. YouTube'u gördüm şurada. Bir deneyelim. Ha, şeyi de belirtelim. Mesela biz bu cihazları bit pazarından alıyoruz. Bazı kişiler diyor ya sahibi diyor. Sahibi ulaşırsa biz veririz sahibine. Tabii Problem sahibi yok. ulaşırsa Ya verir. şunu demek istiyorum. Sahibi onlara belli bir bedel karşılığında sattıysa zaten bize herhangi bir şeyde bulunmaz.
Ama sahibi derse ki bu benim iznim olunmadan alındı, satıldı, çalındı derse biz seve seve bu cihazı ona iade ederiz. Tabii kanıtlarsa faturası falan. Dur bakalım tamir et yazalım. Ne Tamir çıkacak? edildi çıktı zaten. Bugün yayınladığımız video. İyi YouTuber'ı açıyor. Bugün tamir konumuzda ne var? Bu EBA'yı bile Tamir açar. Ben sana konusunda diyeyim videoya açar. başlamadan önce şöyle düşündüm. Bir 7 Plus almıştık Evet. geçtiğimiz haftalar. Sağlam olduğunu Güzel, söylediler evet, bize. Tabii gayet dışı güzel. çok kötü Ölüsü durumda. bile Eksik güzel. malzemeleri var. Ama iPad ekrana yarım yamalak bir görüntü geliyordu aldığımızda. Geliyordu. Bilgisayara da bağladım ben. Bilgisayarda gördüm. Kaliteyi iCloud da arttırıyor. istemedi. Home tuşu ve kamerası yok. Öyle bir Ha, şey. evet, Ha, yok. 720'den Home tuşu fazla yok, kamerası yapmıyor. yok, bataryası yok, Bu ekranı yok. 1080p desteklemiyor soruyorum. ekranı. Tamam şimdi Ondan onu şöyle anladım. yapalım. Bunu alalım. Bunu yani cihazın yapmayı kendi düşünüyorum desteği işte yok 1080p'ye. Tamam gayet güzel. Akıcı da. Şarj da oluyor. İsterseniz Cihazı sıfırlayacağız arkadaşlar. Öyle vereceğiz tabii ki. İstersen sıfırlayalım şimdi. Şarj oluyor. Evet şarj oluyor. %100 zaten. T-Tek şarj aletimiz. T-Tek'te arada iyi gitti reklamı. Bunu alalım üstünden artık. Yani gayet iyi oldu. Buralar tabi biraz kirli. Şöyle silelim. İstiyor musun? Silelim mi? Silelim. Bir son aile fotoğrafı alacağız zaten. 16 GB. GB. İyi ideal. Yani şu an 600-700 liraya satılıyor Çin tabletleri. İnanın berbat. Almayın yani yazık günah. Yes. Onlara o paraları vermeyin. Hatta Tab 3 900 lira 1000 lira Tab 3'e de o parayı vermeyin. Tamam. Ya o paraları etmez Ne o yapıyoruz? tabletler. Bir fotoğrafı alacağız. Arkadaşlar platin üyelikten bahsedecektim videonun sonunda. Biliyorsunuz YouTube'un katıl butonu özelliği platin üyeliğimiz. Çokamel, gümüş, altın, elmas ve platin var. Çokamel destek. Gümüş bize ücreti tamir gönderebiliyorsunuz. Altın ve elmasla da aynı ücreti tamir gönderebiliyorsunuz. WhatsApp numaralarımıza erişiyorsunuz. Platin üyelikte de üyeliğe başladığınızdan itibaren liste yayınlanıyor. İlk önce o haftaki cihazları yayınlıyorum. Sonra poşetleyip kargoları yayınlıyorum. İçlerinden bir tane numara söylüyorsunuz. Ne cihaz gelecek tamamen şans. Eskiden abi ben Samsung A7 istiyorum. Ben iPhone 6 istiyorum diyordunuz. Fakat ilk önce yazanlar iyi cihazları bitiriyordu ve diğer müsait olmayan, o an Instagram'a ya da WhatsApp'a giremeyen üyelerimize cihaz kalmıyordu. Bundan dolayı artık rastgele seçim yöntemiyle yapıyoruz. Açıklama bölümüne linklerini bırakırım. iOS telefonlar, iPad'ler, iPhone'lar YouTube uygulamasından katıl butonunu göremiyorlar. Sadece Android cihazlar görebiliyor. iOS'larda ya Safari'den ya da katıl butonunun linkinden gidip görebilirler. Bu şekilde WhatsApp numaralarımıza eriştikten sonra bizle muhabbet edebilirsiniz. Vaktimiz, fırsatımız oldukça yazıyoruz zaten. Böyle benim söyleyeceklerim Semih. Ben sıfırladım cihazı. Tamam cihaz da sıfırlandı. Bekleyelim mi beklemeyelim mi gerek var mı? Ben Bu cihazı işte da gördü benim arkadaşlar. aklımda olan bir çocuk var. Ona hediye edeceğim. Diğer arkadaşlarımız bana kırılmasın, gücenmesin lütfen. Ben herkese elimden geldiğince bu tür yardımları yapmaya çalışıyorum zaten. Semih de öyle. Ama burada samimiyet önemli. Hani elimizden geldiğince bir takım ihtiyacı olan insanlara bunları veriyoruz zaten. Göremediklerimiz de varsa lütfen affedin. Bu arada cihazda Semih sıfırladı. Sıfırlanıyor. İşte biraz zaman alır o. Bir 5 dakika falan sürer. iCloud sıfırlanması. olmaması da büyük şans oldu bizim için tabi. Ama dediğim gibi bakın bu tarz ürünleri seçerken mantıklı davranmak gerekiyor. Mesela iPhone 4'lerde de iCloud olmaz genelde. Olmaz. Çünkü dediğim yıllarda iCloud'a ihtiyaç yoktu. Yoktu. Üçlerde falan da yoktu. iCloud olmadan da kullanabiliyordunuz. Bu cihaz da öyle. Ya biz mesela Bitpazar'ın ürünü alırken tamam körü körüne alıyoruz ama bazen de bunları düşünerek de alıyoruz arkadaşlar. Bunları Tabii. da aklınızda tutun lütfen. Teşekkürler Bunun sıfırlanması arkadaşlar. çok uzun sürer. Biz videoyu burada bitirelim. Sıfırladı ama. Dur bakalım. Bekleyelim mi biraz? İyi bekleyelim hadi. A few moments later. Sıfırlama işlemi bitti. Hello yazdı. Türkçeyi seçtik. Kurulum yapalım o zaman. Bakalım. Arkadaşa kuruluk gönderelim en azından. Tamam. Bu Uygulamadan. kadar eski bir cihaz için çok hızlı bence. Şu an iPad Pro'su bu cihaz o zamanlarda. Benim iPad mini mesela açmıyor uygulamada. Güncelleme Bakın, almıyor. atladı gördünüz mü? iCloud yok olmadığı için. Ha, bu arada iPad mini niye kullanıyorum diye soracak olursanız ben iPad mini zamanında almıştım ufak diye hani bir takım işlerimi hallediyorum orada. Hala hızlı çünkü. İnterneti değil ofis olarak kullanıyorum genelde not defteri gibi. Bu şekilde arkadaşlar. 10 numara oldu. Tamam teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Hoşçakalın. Yeniden görüşmek üzere. Bay bay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.